Haşhaşiler düşmanlarını öldürmek için zehir veya uzaktan silah kullanmaktan ziyade doğrudan kalbe saplanan bir hançer kullanmaları ile bilinirdi. Tarihçi Bernard Lewis, suikastçıların bu gözü karalığını "ölümden korkmayan bir adamın silahı yoktur" sözüyle özetler. Bir adam düşünün. Adı yüzyıllar boyunca korkuyla fısıldandı. Kralları diz çöktürdüğü, düşmanlarını gölgelerin içinden yok ettiği söylendi. Bazıları onu bir kahraman, bazıları ise tarihin en tehlikeli tarikat liderlerinden biri olarak gördü. Ve onun kurduğu örgüt, Haşhaşiler, dünyanın ilk suikastçıları olarak anıldı. Yüzyılın kaotik Orta Doğu'sunda imparatorlukların birbirini parçaladığı bir dönemde ortaya çıkan Hasan Sabah sıradan bir adam değildi. O, zekasını kılıçtan daha ölümcül kullanan bir liderdi. Adı bugün bile assassin yani suikastçı kelimesinin kökeniyle birlikte anılıyor. Ama gerçek hikayesi efsanelerden çok daha karanlık ve çok daha etkileyiciydi. Hasan Sabah yaklaşık 1050 yılında Kom şehrinde doğdu. Genç yaşlardan itibaren inanılmaz derecede zeki olduğu söyleniyordu. Matematik, astronomi, felsefe ve din üzerine eğitim aldı. O dönem Orta Doğu'da bilgiye sahip olmak, güç sahibi olmak demekti. Ancak Hasan'ın istediği şey yalnızca bilgi değildi. O, dünyayı değiştirmek istiyordu. Bu dönemde İslam dünyası büyük bir bölünmenin içindeydi. Abbasiler, Selçuklular ve Fatimiler arasında güç savaşları yaşanıyordu. İnsanlar sadece kılıçlarla değil, inançlarla da savaşıyordu. Hasan Sabah ise bu karmaşanın içinde kendi yolunu buldu. Bir süre sonra Şii İsmaili öğretisine katıldı ve hayatı tamamen değişti. Hasan, Kairo'ya kadar gitti. Burada siyasi entrikaların tam ortasına düştü. Eğitim aldı, fikirlerini geliştirdi ve sonunda kendi ideolojisini oluşturmaya başladı. Ancak Kahire'de uzun süre kalamadı. Güçlü insanlarla ters düştü ve sürgün edildi. Fakat bu sürgün, tarihin en korkulan örgütlerinden birinin doğmasına neden olacaktı. İran'a geri dönen Hasan Sabah, gözünü stratejik bir hedefe dikti. Alamut Castle. Bu kale sıradan bir yer değildi. Dik kayalıkların üzerine kurulmuştu ve neredeyse ele geçirilmesi imkansızdı. Adı bile kartal yuvası anlamına geliyordu. Hasan Sabah kaleyi savaşarak almadı. Çünkü o, kaba kuvvet yerine zekayı tercih ediyordu. Yıllar boyunca kalenin çevresine adamlarını yerleştirdi. İnsanları kendi tarafına çekti. Ve sonunda tek damla kan dökülmeden Alamut'u ele geçirdi. İşte o an Haşhaşilerin gerçek hikayesi başladı. Alamut Kalesi kısa sürede gizemli bir merkeze dönüştü. Burada yaşayan insanlar mutlak disiplin altında eğitiliyordu. Hasan Sabah'ın emirleri sorgulanmazdı. Rivayetlere göre fedailer denilen savaşçılar liderlerine ölümüne bağlıydı. Onlara verilen görev ne kadar imkansız olursa olsun yerine getiriliyordu. Haşhaşilerin en büyük silahı büyük ordular değildi. Onların gücü korkuydu. Düşmanlarını savaş meydanında değil, en güvende hissettikleri anda vuruyorlardı. Bir sultanın sarayında, bir komutanın yatak odasında ya da kalabalık bir camide aniden ortaya çıkabiliyorlardı. Ve çoğu zaman görevlerini tamamladıktan sonra kaçmaya bile çalışmıyorlardı. Bu durum kısa sürede tüm Orta Doğu'da korku yarattı. Nizam al-Mulk'ün öldürülmesi, Haşhaşilerin adını herkesin duymasına neden oldu. Çünkü Nizamülmülk sıradan biri değildi. Dönemin en güçlü devlet adamlarından biriydi. Ancak bir gün bir derviş kılığına giren fedai ona yaklaştı ve hançerini sapladı. Bu olaydan sonra hükümdarlar geceleri rahat uyuyamaz hale geldi. Saraylarda korku büyüyordu. Sultanlar artık yemeklerini tattırmadan yemiyor, odalarına giren hizmetkarları bile sorgulatıyordu. Çünkü Haşhaşilerin kim olduğunu anlamak neredeyse imkansızdı. Bazen bir tüccar, bazen bir din adamı, bazen de sıradan bir köylü gibi davranabiliyorlardı. Aylarca hedeflerini izliyor, en doğru anı bekliyorlardı. Ve saldırdıkları anda her şey birkaç saniye içinde sona eriyordu. Haşhaşiler hakkında anlatılan hikayeler zamanla daha da büyüdü. En ünlü efsanelerden biri ise fedailerin haşhaş kullanılarak kandırıldığı iddiasıydı. Söylentiye göre Hasan Sabah genç savaşçıları uyuşturuyor, sonra onları cennet gibi hazırlanmış gizli bahçelere götürüyordu. Gençler uyandığında kendilerini hurilerle ve lüks içinde buluyor, sonra tekrar uyutulup Alamut'a geri getiriliyordu. Hasan ise onlara, "Eğer benim için ölürseniz tekrar bu cennete döneceksiniz." diyordu. Bu hikaye Avrupa'ya kadar yayıldı ve Haşhaşilerin ününü daha da büyüttü. Ancak tarihçilerin büyük kısmı bunun propaganda olduğunu düşünüyor. Çünkü Haşhaşiler hakkında anlatılanların çoğu düşmanları tarafından yazılmıştı. Gerçek ile efsane birbirine karışmıştı.
Yine de insanlar Alamut hakkında konuşurken seslerini alçaltıyordu. Çünkü o kalenin içinde neler yaşandığını kimse tam olarak bilmiyordu. Bazıları gizli eğitimlerden bahsediyor, bazıları ise fedailerin çocuk yaşta yetiştirildiğini söylüyordu. Hatta bazı rivayetlere göre Hasan Sabah'ın adamları ölümden korkmamayı öğrenmek için yıllarca özel eğitimlerden geçiriliyordu. Ama kesin olan bir şey vardı. Hasan Sabah inanılmaz derecede disiplinliydi. Rivayetlere göre Alamut Kalesi'nde lüks yasaktı. Kendisi son derece sade yaşıyordu. Hatta kendi oğullarından biri kuralları çiğnediğinde onu bile affetmediği söylenir. Çünkü Hasan için dava her şeyden önemliydi. Yıllar geçtikçe Haşhaşiler güçlenmeye başladı. Küçük bir örgüt olmalarına rağmen dev imparatorlukları korkutuyorlardı. Çünkü büyük ordulara karşı savaşmak mümkündü. Ama görünmeyen düşmanlara karşı savaşmak çok daha zordu. Bir fedainin ne zaman ortaya çıkacağını kimse bilemiyordu. Haçlı seferleri sırasında Avrupalılar da Haşhaşilerle karşılaştı. Batılı şövalyeler bu gizemli örgütü anlamakta zorlanıyordu. Bazıları onları şeytani bir tarikat olarak gördü, bazıları ise hayranlık duydu. Zamanla Avrupa dillerinde assassin kelimesi ortaya çıktı ve suikastçı anlamında kullanılmaya başlandı. İşte bugün bile kullandığımız bu kelimenin kökeni Hasan Sabah'ın örgütüne dayanıyordu. Bazı Haçlı komutanları Haşhaşilerle savaşmak yerine onlarla anlaşmayı tercih etti. Çünkü onların düşman olması kadar dost olması da tehlikeliydi. Birçok hükümdar sırf hedef olmamak için Hasan Sabah'ın adamlarına hediyeler gönderiyor ya da gizli anlaşmalar yapıyordu. Bu da örgütün etkisini daha da büyütüyordu. Ancak hiçbir güç sonsuza kadar sürmezdi. 1200'lü yıllarda doğudan yeni bir fırtına yükseldi. Moğollar. Gengiz Kağan'ın torunları önlerine çıkan her şeyi yok ederek ilerliyordu. Şehirler yakılıyor, kaleler yerle bir ediliyordu. Ve sonunda hedeflerinden biri de Alamut oldu. 1256 yılında Moğol hükümdarı Hulagu Kağan, Haşhaşilerin üzerine yürüdü. Alamut Kalesi yıllarca dayanmıştı ama Moğol ordusu karşısında şansı azdı. Sonunda kale düştü. İçindeki büyük kütüphane yok edildi. Yüzyılların bilgisi alevler içinde kayboldu. Böylece Haşhaşilerin merkezi tarihten silinmiş oldu. Alamut'un düşüşüyle birlikte Haşhaşilerin gücü büyük ölçüde sona erdi. Ancak isimleri yaşamaya devam etti. Çünkü insanlar korku dolu hikayeleri unutmadı. Nesiller boyunca anlatılan efsaneler, Hasan Sabah'ı neredeyse insanüstü bir figüre dönüştürdü. Hasan Sabah ise bu yıkımı göremedi. O, yıllar önce Alamut'ta hayatını kaybetmişti. Ancak ardında bıraktığı miras yaşamaya devam etti. Çünkü onun hikayesi yalnızca bir tarikatın hikayesi değildi. Bu, zekanın güç karşısında nasıl bir silaha dönüşebileceğinin hikayesiydi. Bugün bile Hasan Sabah adı geçtiğinde insanların aklına gizem, korku ve suikast geliyor. Kimileri onu özgürlük savaşçısı olarak görüyor, kimileri ise fanatizmin sembolü olarak. Ama gerçek şu ki, o tarihte derin bir iz bıraktı. Kurduğu sistem, modern istihbarat örgütlerinden psikolojik savaşa kadar birçok konuda yüzyıllar boyunca konuşuldu. Ve belki de Hasan Sabah'ın en korkutucu yanı şuydu. O, insanları kılıç zoruyla değil, fikirlerle yönetiyordu. Çünkü bazen bir düşünce binlerce askerden daha güçlü olabilir.